4 tane zirve yaptık. Bu 4 tane zirvenin yapılmış olan nihai bildirilerinin 4'ünü de alt alta okursanız gördüğünüz durum şu. Bu zirve toplantılarında deniyor ki D8'ler, 800 milyonluk Müslüman ülkeler G8'lere sesleniyor. Ne olursunuz lütfen bu kadar çok haksızlık yapmayın. Adaletsizliğinizi biraz daha azaltın. Açın okuyun deklarasyonları. Hep rica ediyor. Zulmünüzü fazla arttırmayın. 7 sene böyle geçti. Deklarasyonun hepsinde G8'lerden ricada bulunmak üzere geçti. Bu cümleleri okuduğumuz zaman son derece üzülüyoruz. Neden? Çünkü bak size sadece bir tek vesika getirdim. Biz D8'ler ve İslam ülkeler olarak neredeydik? 100 senede nereye geldik? Şu gördüğünüz nedir biliyor musunuz? Siz bunun elle yazılmış olduğuna bakmayın. Çünkü 100 sene önce daktilo yoktu. Devletler arasındaki ultimatomlar dahi el yazısıyla veriliyor. Bu Sultanahmet'in İngiltere ve Fransa'ya verdiği ultimatom. Ne diyor bu ultimatomda? Önce Fransa'da İslam aleyhine bir oyun oynatılmış idi. Derhal bu tiyatroyu kaldırın diyor. Onlar cevap veriyorlar. Baş üstüne kaldırdık diyorlar. Bu tiyatro grubu İngiltere'ye geçiyor. İngiltere'de aynı oyunlara devam etmek istiyor. Tekrar burada ikinci mektup var. Bunlar Başbakanlık arşivlerinden alınmıştır. Sultanahmet'in gönderdiği mektupların kendisidir bu. İngiltere'ye gönderilen mektupta diyor ki bak Fransa bunu kaldırdı, sen de kaldıracaksın. İngiltere cevap veriyor. İşte burada İngiltere'nin cevabı. Elle yazılmış İngilizce metin. Efendim diyor, biz Fransa değiliz. Orada insan hakları tam manası uygulanmıyor. Bu tiyatro insan hakkıdır, hürriyettir. Dolayısıyla onlar bunu yanlış yapmışlar. İngiltere'de hürriyet vardı, biz bu oyunu kaldıramayız. Öyle mi diyor Sultanahmet? İkinci mektubunu yazıyor, o da burada. Bana bak diyor, eğer bu tiyatroyu derhal durdurmazsan bütün İslam alemine sizin İslam düşmanı olduğunuzu ilan edeceğim ve cihadı ekber ilan edeceğim. Der demez hürriyet, mürriyet bütün laflar ortadan kalkıyor, baş üstüne deyip sahneden çekiyorlar. Buyurun işte bunlar devlet arşivinden alınmış tarihi vesikalar. Biz buyduk. Şimdi 100 sene sonra tam tersine aman ne olursunuz. Elbette tabii zulüm yapmak sizin zaten huyunuz, sıfatı asliyeniz. Ama bunu az yapın. O halde ne yapılacak? İşte D8'lerin muhterem koordinatörü burada. İşte İslam Konferansı'nın muhterem genel sekreteri burada. Bu etkinliği elde etmek için 3 şey yapılması lazım. 1. Siyasi irade. G8'ler, 1,5 milyarlık İslam alemi, 5 milyar ezilenler. Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya dahil. Ne olacak? Bu ülkelerin hepsi gerek D8'ler kendi aralarında, gerekse diğer ülkelerle yapılacak olan temaslarla biz adil bir dünya kuracağız kararı iyice pekiştirilmelidir. Bu bir temennidir. Nasıl gerçekleşecek? Hayali temennilerin kıymeti yok. Bunun gerçekleşmesi için önce bütün D8 ülkelerinde birer diyalog enstitüsünün kurulması lazım. Enstitü
merkez, beyin. Bunlar ne yapacak? Çeşitli destekli ülkeler arasında sürekli temaslar temin edecek. Bu siyasi iradeyi pekiştirmek için. Diğer ezilmiş olan ülkelerle sürekli temaslar temin edecek. Bu iradeye aynı onlarda ortak olması temin etmek için ve G8'lere sürekli diyalog toplantıları yapacak. Onların içerisinde de birçok barış dünyası isteyen insanlar var. O insanları tespit edecek. Onlarla da beraber kendi yöneticilerinizi bu yanlış yoldan vazgeçirin diye toplantı yapılacak. İki, bu çalışmalar yapılırken elbette yapılması icap eden en önemli iş ekonomik kalkınma, işbirliği ve bağımsızlık. Şimdi bugün elimiz kolumuz bağlı. Bir Müslüman ülkeden diğer Müslüman ülkeye D8'ler para gönderemezler. G8'lerin bankasıyla gönderecek, %1 verecek. Akreditif açamaz, onların bankasıyla açacak. Uçak seyahati yapamaz, onlardan izin alacak. Demin Sedat Bey söyledi. Onlar izin vermediği için Pakistan'daki çok kıymetli bir uçak satılmadı. Bir Müslüman ülkedir, burada yapılması, onun yerine Brezilya'da yapalım dediler. O merkezi Brezilya'ya naklettiler. Endonezya uçak sanayi böylece çökertildi. Biz niye onlardan izin almaya mecbur kalıyoruz? Bu nasıl bağımsız bir dünya? Ekonomik bağımsız, bu lafla olmaz. Para biriminizden kimden hangi malı alacağınıza kadar her şeyi planlayacaksınız. 800 milyonluk 5 milyarlık bir pazar en büyük güçtür, müeyyidedir. Ekonomik müeyyidedir, adaleti tesis için. Bakınız D8'lerin ana prensibi hakkı üstün tutmaktır. G8'in ana prensibi ise kuvveti üstün tutmaktır. Şimdi burada sakın ha şu yanılgıya düşülmesin. Efendim D8'ler hakkı üstün tutmuyor, onlar kuvvete önem vermiyor. Hayır, hakkı üstün tutmak için aynı zamanda kuvvetli olmaya mecbursun. Başka türlü hak üstün tutulmaz. Hakkı üstün tutmanın manası kuvvetin önemini küçümsemek, yok saymak değil. En kıymetli şey hakkı yerine getirecek olan kuvvettir. Hakkın emrindeki kuvvet. Kuvvetsiz olmak değil, kuvvetli olmak mecburiyetindesiniz. Hakkı ikame edebilmek için. Bunun için de kuvvetli olabilmek için ekonomik olarak kuvvetli olacaksınız. O zaman ekonomik sömürüden kendinizi kurtaracaksınız. Fark nerede? Fark şurada. G8'ler bütün bunları yapıyor. Niçin? Adaletsiz bir dünya kurmak için. Sömürmek için, köle yapmak için. Bu G8'ler derken tabirimi iyice açıklamam lazım. G8'lerin yöneticilerini yönlendirenler. Bir daha söylüyorum. G8'lerin yöneticilerini yönlendirenler. Onlar bu inançla hareket ediyorlar ve dünya bundan dolayı ifsad oluyor. Buna mukabil bütün insanlığın saadeti, herkesin barış içinde yaşaması, adil bir dünya düzeni kurulması için de daha çok beyin çalışması, daha gayretli çalışma, daha büyük adım atılması mecburiyeti vardır.